Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün size çok kolay, örgü konusunda acemi olanların bile rahatlıkla örebileceği bir yelek modeli anlatacağım. Yeleğimiz haroşa model. Gördüğünüz gibi ön tarafı ve arka tarafı ters ördüğünüzde ya da ön tarafı ve arka tarafı düz ördüğünüzde de bu görüntü ortaya çıkıyor. Hangisi sizin için daha kolaysa, düz örgü ya da ters örgü, ön ve arka yüzde aynısını örerek haroşa örgüyü elde edebilirsiniz. Kullandığım ip, ilmek sayısı ve şiş numarası hakkında bilgi vereceğim şimdi size. Kullandığım ip Maxi iplerden, maalesef marka ismi veremiyorum. Kalın, böyle 6-7 numarayla örülebilen bir ip. Ben 7 numarayla örmeyi tercih ettim. Dilediğiniz ip kalınlığı ve şiş numarasıyla örebilirsiniz bu arada. İlla bununla örmenize gerek yok. Şimdi size ilmek sayılarını her kullanabileceğiniz şiş numarasına uygun şekilde vereceğim. Eğer benim gibi 7 numara şişle örüyorsanız, ona uygun iple örüyorsanız size ilmek sayılarını vereceğim. Her şiş numarası için her bedene uygun ilmek sayısını vereceğim. Lütfen dikkatli dinleyin. Eğer 7 numarayla örüyorsanız small beden için 68 ilmek. Eğer 6 numarayla örüyorsanız 6 milimle small beden için 75 ilmek. Eğer 5 milimlik şişle örüyorsanız yine small beden için 82, 4 numarayla örüyorsanız 90 ilmekle başlıyorsunuz. Ön taraflara kaç ilmekle başlayacağınızı birazdan anlatacağım. Medium beden için 7 numarayla örüyorsanız 75, 6 numarayla örüyorsanız 82, 5 numarayla örüyorsanız 89, 4 numarayla örüyorsanız da 96 ilmekle başlıyorsunuz. 5 numarayla örüyorsanız small beden için 82, medium için 89, large için 96, x large için de 106 ilmekle başlıyorsunuz. 4 numarayla örüyorsanız az önce 5 numara için verdiğim ölçülerin üzerine 7'şer tane daha ilmek ekleyerek sonucu bulabilirsiniz. Şimdi modele dediğim gibi arka yüzden başlıyoruz. Şimdi tam kol altına geldiğinizde artık kol kesme işlemleri yapacağız. Kol altına gelene kadar dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben ne kadar ördüm? 32 santim kadar ördüm. Kol altında, tam kol altından şöyle 1-2 parmak pay bırakıyorsunuz. Yani biraz boşluk olması lazım. Tam koltuk altından ölçü almayın. Aşağıda bir parmak boşluk olsun ki rahat hareket edebilirsiniz. Şimdi sağ ve sol taraftan, her iki taraftan da sıra başlarında kesme yapacağız. Burada bakın 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sağ şişe bir tane çıkıyor, ikinci eksiltmem ve sonra tekrar sağ şiştekini sol şişe geçirip 2 tane örerek üçüncü eksiltmeyi yapıyorum. Sonrasında sıra sonuna kadar normal haroşa örgümü sürdürüyorum. Ben ters olarak örüyorum. 3 buradan, 3 de buradan kestikten sonra şimdiki sırada sıra başında 3 tane ilmek kestim. Eğer 5 numaranın altında bir şişle örüyorsanız, yani 3, 3,5, 4, 4,5'la örüyorsanız burada 3 değil 4 kesim yapabilirsiniz. Sonra bitirdim, burada bitirdim, hiç eksiltme yapmadım sonunda. Başa dönüyorum, sıra başına dönüyorum. Sıra başında eğer 5 ve üzerinde şişle örüyorsanız tekrardan 3 tane kesme işlemi yapacaksınız. 2 ve 3. Sonra normal örgünüze sıra sonuna kadar devam edeceksiniz. Şimdi bundan sonraki kesim işlemleri nasıl olacak? Tek tek anlatmayayım her sıra başında. Eğer 4 tane kestiyseniz burada 5 numaranın altında bir şişle örüyorsanız bundan sonraki sırada burayı bitirip döndüğünüzde 3 tane. Burada 3 tane. Sonra 2 tane, 2 tane, 1 tane ve 1 tane şeklinde kesim yapacaksınız. Eğer benim gibi 3 tane kestiniz, burada 3 tane kesiyorsunuz. Sonra sıra başına dönüyorsunuz. 2 tane, 2 tane kesiyorsunuz. 1 tane ve 1 tane. Yani 3, 2, 1 şeklinde ya da 4, 3, 2, 1 şeklinde gideceksiniz. Sonrasında hiç eksiltme yok. Ense kısmına gelene kadar, omuz kısmına gelene kadar düzgün bir şekilde örüyorsunuz.
Da az önce de söylediğim gibi 2 tane kesiyoruz. 1 ve 2 ve haraşo örmeye devam ediyorum. 3 tane kestikten sonra bu diğer tarafta da 1 ve 2. Şimdi bundan sonraki dönüşte bir tane buradan kesiyoruz ve artık kesme işlemini bitirip normal şekilde ense ve omuzlara kadar örüyoruz. Evet, bitirdim. Şuradan buraya kadar ölçü yaklaşık 50 santim kadar. Şu kol kesimine başladığım noktadan buraya kadar olan ölçü de 19-20 santim kadar. Yaklaşık 51-52 santim kadar. Bu 38 bedene de olur, 40 bedene de olur. Buradan şuraya kadar yaklaşık 51-52 santim kadar. Şimdi ön parçalarda ne yaptım, ceplerde ne yaptım, ölçüler nedir onu anlatacağım. Böyle 2 tane ön parça ördüm. Yine aynı 50 santim uzunluğunda. Kolları nasıl kestim? Arka tarafta kolları kaç kestiyseniz, yani 4-3-2-1 kestiyseniz burada da aynı şeyi yapıyorsunuz. Burada da aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama ben hatırlarsanız 3-2-1 şeklinde kesmiştim, ipim kalın ve şişim kalın olduğu için. Burada da 3-2-1, burada da 3-2-1 yaptım. Bitişine 20 santim kala. Çünkü diğer tarafta da bitişe 20 santim kala, yani 30 santim ördükten sonra kolları kesmeye başlamıştım. Sonra yaka kesimini pratik bir yöntemle yaptım. Bu biraz hani örgü konusunda çok bilgili olmayan insanların kolaylıkla yapabileceği bir yelek olsun istediğim için şöyle yaptım. Eğer benim gibi 7 ya da 8 numarayla örüyorsanız örgünüzün bitmesine 5 santim kala, yani kol kesiminden 15 santim sonra buradan 5 tane ilmek kesiyorsunuz. Eğer 5 ya da 6 numarayla örüyorsanız 7 tane, 5'in altında bir şiş kullanıyorsanız o zaman da 8 tane kesim yaparak burada böyle bir yaka açıyorsunuz ve üzerine 5 santim daha örüyorsunuz. Birbirinin aynısı olan 2 parça, yani burada ön arka fark etmediği için ikisini de birbirinin aynı yöntemiyle örebilirsiniz. Haraşo örgü yaptığımız için. Düz örgü olsaydı arkada başka, önde başka metot uygulamamız gerekirdi. Ama haraşo örgü olduğu için pratik olacak. Peki kaç ilmekle başlıyorsunuz ön parçalara? Ön parçalara arkaya başladığınız ilmek sayısının yarısı kadar olan ilmek sayısıyla başlıyorsunuz. Mesela arkada 70 ilmekle mi başladınız? Buna 35, buna 35 olarak başlıyorsunuz. Eğer arkası dar geldiyse gözünüze, dar bir parça olduğunu düşünüyorsanız önleri biraz daha fazla ilmekle başlayabilirsiniz daha geniş tutabilmek için. Çünkü yelek biraz bol olmalı, yani dar olmaması gerekiyor. Şimdi ceplere gelince, ceplerde kaç santimlik bir parça ördüm? Cepleri 13 santim ördüm. Boyuna da bakalım. Boy olarak ne kadar ördüm? Boy olarak da yine 13 santim toplamı, o kare şeklinde örmüşüm. İlmek sayısı 7 ya da 8 numarayla örüyorsanız 16 tane ilmek atmanız yeterli. Eğer 5 ya da 6 numarayla örüyorsanız 18-19 ilmek. Eğer 5'in altında örüyorsanız da 20-22 ilmek yeterli olacaktır. Belli bir miktar haraşo örgü yapıp üzerine 5-6 sıra böyle lastik ördüm. Bir ters, bir düz. Hepsini haraşoda örebilirsiniz. Sorun değil. Bu şekilde buraya birazdan nasıl diktiğimi göstereceğim. Bu arada haraşo örgüde önemli olan bir şey var ki o da dikiş. Dikişin düzgün olması çok önemli. Yanlardaki dikişin. Haraşo örgüde düzgün dikiş nasıl yapılır? Birazdan size göstereceğim. O metotla giderseniz yan dikişiniz gayet güzel durur. Birazdan onu anlatacağım. İster tek cep yapın. Ben çift cep yaptım. Şimdi bu cepleri bu şekilde de dikebilirsiniz. Böyle yamuk şekilde de dikebilirsiniz. Bu da hoş olabilir. Karar sizin. Şimdi cebi dikerken dikkat etmeniz gereken şöyle bir şey var. Alttan bakın 3 parmak kadar bir boşluk bırakıyorum.
Sıra sayısı vermeyeceğim çünkü kullanacağınız ipin kalınlığına, şişin kalınlığına göre sıra sayısı değişecektir. Burada kaç sıra bıraktıysanız diğer ön yüzde de aynısını yapacaksınız. Buradan sayın, diğerinde de aynısını yapın. Yanlarda da kaç ilmek kaldıysa ortalama diğer parçada da aynı metodu uygulayacaksınız. Bakın böyle ön yüzü burası. İkisinin de ön yüzünden dikişi yapacağız. Kenarda bıraktığınız haroşaları sayın. Bu dalga sayısına göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bendeki. Şurayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 burada da. Tam ortalamışım. Şimdi bakın. Şöyle biraz yaklaştırayım. Böyle düzgün bir şekilde buradaki her bir böyle kabartılı kısımdan alıyorum. Şuradan dikiyorum. Bir alt sırada da bakın şu kabartılı kısım alıyorum. Şuradan ipin altından iğneyi geçiriyorum. Bu şekilde bakın böyle her bir sıradan birer tane alarak ön yüzden dikişimi yapıyorum. Gayet düzgün oluyor bu şekilde. Buradan aldım. Bakın şu kabartılı kısımdan aldım. Şuradan geçirdim yanından. İp üstte kalsın. Bu şekilde bakın çok düzgün bir dikiş oluyor burada. Buradaki şu kabartmalı kısmı alıyorum. İpi arkaya atıyorum. Buradan kenardan bir yerden böyle çıkarıyorum ve gayet düzgün bir dikiş ortaya çıkıyor. Bunu böyle etraftan dikiyorum bir cep oluşturana kadar. Sonra kenarları nasıl düzgün dikeceğiz onu göstereceğim. Evet, ceplerimizi birleştirdik. Sonrasında ben bakın omuzları da birleştirdim. Normal bir dikişle birleştirdim. Yan tarafta iz olmadan bir dikiş yapmak istiyorsak düzgün bir dikiş haroşa örgüde nasıl olur? Şimdi size onu anlatacağım. İzsiz dikiş yapılırken ön yüzünden yapıyoruz. Arka yüzünden değil. Ön yüzünden dikişimizi yapacağız. Ve şimdi böyle haroşa örgüde dalgalı bir görüntü var. Bildiğiniz üzere şöyle dalgalı bir görüntü var. Birinci sırada bakın birinci sırada o dalgalı görüntüden altından iğnemi geçiriyorum. Aynı şekilde burada da birinci sırada o dalgalı görüntünün bakın tam altından iğnemi geçiriyorum ve karşılıklı bir birleştirme oluşturuyorum. Sonra ikinci sıralar karşılıklı gelecek şekilde bakın ikinci sıralar karşılıklı gelecek şekilde buradaki şu dalgalı kısmı alıyorum, diğer dalgalı kısımla birleştiriyorum. Sonra tekrar yine burayı alıyorum, üçüncü sırayı ve burayla birleştiriyorum. Alttan geçirerek. Bir sonraki sıra ve bir sonraki sıra. Bakın burada sanki hiç dikiş yapılmamış gibi bir görüntü oluşuyor. Tekrar yine burayı ve burayı birleştiriyorum. Kol altına kadar bu metotla her iki tarafı da diktiğimde bakın sanki hiç dikiş yapılmamış gibi çok şık bir görüntü ortaya çıkıyor. İki kol altını da bu şekilde diktikten sonra artık yeleğimiz giyilebilir hale geliyor. Sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.